1402 yılı, tarihin en büyük muharebelerinden biri kopmak üzereydi. İki kudretli hükümdar, tarihin akışını değiştirecek bir hesaplaşmaya doğru ilerliyordu. Bir yanda Osmanlı Padişahı 1. Bayezid, yıldırım hızıyla ilerleyen fetihleriyle Avrupa'yı sarsarken, diğer yanda Asya bozkırlarından kopup gelen bir fırtına vardı. Emir Timur. Kadim Türk-Moğol savaş taktiklerinin son büyük ustası. Ankara'nın Çubukovası'nda iki büyük Türk devleti kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Kaderin hükmü yazılmıştı ve bu hüküm savaş meydanında keskin kılıçlarla okunacaktı. Ufukta tozu dumana katan devasa bir ordu ilerliyordu. Bu ordu, Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında şekillenmiş, demir disiplinle eğitilmiş, savaşın en acımasız yüzünü görmüş askerlerden oluşuyordu. Onlar gök gibi sınırsız, ateş gibi yakıcıydı. Ve şimdi yönleri Anadolu'ya çevrilmişti. Timur, 15 yıl gibi kısa bir sürede Türkistan'da Moğolları ve Türk boylarını sancağı altında birleştirmişti. Cihan hakimiyeti peşinde olan her Türk hükümdarı gibi o da fetih yolunu seçti. Altın Orda'yı bozguna uğrattı. İran, Irak, Kafkasya, Hindistan'a kadar uzandı ve Suriye'yi hakimiyeti altına aldı. Doğu Anadolu'ya kadar ilerleyen bu büyük sefer, Cengiz Han'dan sonra dünyanın gördüğü en büyük askeri harekatlardan biriydi. Nihai hedefi Çin'e gitmek olan Timur için, batıda son büyük bir engel daha vardı: Osmanlılar. Batı Türk dünyasında Osmanlılar, beylikten güçlü bir devlete dönüşme sürecindeydi. Haçlılara karşı kazandıkları zaferler, Osmanlı sultanlarına Gaziler Serdarı ünvanını kazandırmıştı. Osmanlı'nın 4. hükümdarı 1. Bayezid, atalarından devraldığı bu mirası daha da ileri taşımakta kararlıydı. Onun hedefi artık bir imparatorluk kurmaktı. Fakat tarih, aynı coğrafyada büyüyen iki büyük gücün sonsuza kadar yan yana duramayacağını defalarca kanıtlamıştı. Osmanlı ve Timur, bu iki kartal artık aynı gökyüzünü paylaşamayacaktı. Sivas'a ulaşan Timur, Osmanlı ordusuyla doğrudan bir meydan savaşına girmek yerine daha stratejik bir hamle yapmayı tercih etti. Düşmanın etrafından dolanarak Kayseri ve Kırşehir'i geçti. Anadolu'nun içlerine doğru ilerledi. Sonunda hedefi olan Ankara'ya ulaştı ve şehri kuşattı. Timur'un amacı Osmanlı ordusunu açık arazide karşılamaktı. Kendi ordusunun bel kemiğini süvariler oluşturuyordu ve geniş manevra alanına ihtiyacı vardı. Üstelik Osmanlıları Anadolu'nun sıcak ikliminde uzun yürüyüşlere zorlamak, onların savaş gücünü azaltabilecek bir avantajdı. Osmanlılar ise Timur'u dağlık bölgede karşılamak için Sivas yönüne ilerlemişti. Ancak Timur'un beklenmedik manevrasını fark ettiklerinde hızla Ankara'ya dönmek zorunda kaldılar. Fakat bu ani dönüş, Osmanlı askerleri için büyük bir bedel demekti. Zorlu ve hızlı bir yürüyüş, onları su ve erzak sıkıntısıyla baş başa bıraktı. Ne var ki Osmanlı ordusu her şeye rağmen inanılmaz bir hızla Ankara'ya ulaştığında
Timur'un askerleri büyük bir şaşkınlık yaşadı. 1. Bayezid adının hakkını vermiş, gerçekten bir yıldırım gibi Ankara'ya varmıştı. Osmanlı ordusunun Ankara Çubuk Ovası'na varmasıyla artık savaş kaçınılmaz hale gelmişti. İki büyük ordu, Anadolu'nun kaderini belirleyecek bir çarpışma için karşı karşıya geliyordu. 1. Bayezid, ordusunu hızla toparladı ve savaş düzenine soktu. Karşı cephede ise Timur, Ankara kuşatmasını kaldırarak ordusunu geniş bir savaş hattına yaydı. Kaynaklara göre Osmanlı ordusu 70 bin ile 90 bin asker arasında bir güce sahipti. Timur'un ordusu ise 130 bin ile 160 bin kişi arasındaydı. Ancak bu sadece bir sayı meselesi değildi. Strateji, disiplin ve savaş meydanındaki hamleler bu devasa karşılaşmanın kaderini belirleyecekti. Osmanlıların savaş dizilimi şöyleydi. Yıldırım Bayezid, Vezir-i Azam Çandarlızade Ali Paşa ve Yeniçerilerle birlikte ordunun merkezinde bulunuyordu. Şehzadelerden İsa, Musa ve Mustafa azaplarla birlikte padişahın önünde konumlandı. Sol kanatta Şehzade Süleyman ve Rumeli Beylerbeyi, Hoca Firuz Bey komutasında Rumeli birlikleri. Sağ kanatta Anadolu Beylerbeyi, Kara Timur Taşpaşa komutasında Anadolu birlikleri konuşlandı. Sırp kralı Stefan Lazareviç, emrindeki Sırp askerleriyle sol kanadın arkasında, Timur tarafından harp öncesi taraf değiştirilmesi için ikna edilen Kara Tatarlar, sol cenahın arkasında yer alıyordu. Timur'dan kaçarak Osmanlılara iltihak etmiş olan Kıpçak ve Türkmenler Evrenuz Bey komutasında sol cenahta, Şehzade Çelebi Mehmet, Amasya, Tokat ve Sivas halkının tımarlı sipahilerinden müteşekkil ihtiyat kuvvetleriyle ordunun arkasında yer alıyordu. Timurluların savaş dizilimi ise şöyleydi. Emir Timur, ordusunun merkez kuvvetlerini ikiye ayırmıştı. Bir kısmı emirlerinden Celal ve diğer kısmı ise Ömer Şeyh'e verilmişti. Sağ kanatta Miranşah, sol kanatta Şahruh bulunuyordu. Halil Sultan ve Süleyman Şah, sol ikinci kanatta. Şeyh Nudin, Burunduk ve Erzincan hakimi Mutahharten de sağ kanatta bulunuyordu. İkinci dizeyi teşkil eden kuvvetler ise Emirzade Sultan Hüseyin ve Emirzade Ebubekir'in kumandasında olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Akkoyunlu Karayölük Osman Bey, Ebubekir'in idaresindeki kuvvetlerin arkasındaydı. İhtiyat kuvvetleri Mehmet Sultan'ın emrindeydi. Timur, merkezin ikinci dizisinin ortasında yer alıyordu. Ordunun önüne Hindistan'dan getirilen 32 adet fil dizilmişti. Timur'a sığınan Anadolu beylerinden İsfendiyar Bey, Menteşeoğlu Mehmet Bey, Aydınoğlu, Germiyanoğlu Yakup Bey de hassa ordularıyla buradaydılar. Her iki ordu da savaş pozisyonlarını almıştı. Tarihin gördüğü en mühim meydan muharebelerinden biri olan Ankara Muharebesi, Timur ordusunun sağ kanadındaki Miranşah'ın hücumuyla başladı. Miranşah'ı Osmanlı'nın sol kanadındaki Süleyman Çelebi ve Rumeli askerleri karşıladı ve böylece iki Türk'ün savaşı başladı.
ilk çatışmanın şiddeti oldukça fazlaydı ve her iki tarafta tüm güçleriyle mücadele ediyordu. Miranşah'ın hücumunun Osmanlı sol kanadı tarafından durdurulmasıyla Yıldırım Bayezid yeni bir hamle yaparak Sırp kuvvetlerinin Süleyman Çelebi'ye desteğe gitmesini emretti. Sırpların gelmeleriyle Timur sağ kanadı adeta etkisiz kalmıştı. Fakat Emir Timur askeri strateji konusunda bir dehaydı. Miranşah'ın yavaş yavaş geri çekildiğini gören Timur bu hattın çökeceğini anladı. Miranşah'a destek olması için Emirzade Ebu Bekir ve Karayölük Osman Bey'i ileri sürerken birbirine zincirlerle bağlı 32 fili ve merkez hücum ordularını da sol kanatla beraber Osmanlı merkezi üzerine sürdü. Timur elini büyütmüş ve yeni cephe hatları açmıştı. Yıldırım Bayezid'e doğru hücum eden Timur merkezini ön saflarda bulunan Azaplar ve Osmanlı merkez ordusu karşıladı. Osmanlılar ilk defa fillere karşı savaşıyordu ve bu çarpışma hiç de kolay geçmiyordu. Timur birbirine zincirle bağlı filleri ve Semerkant'ın zırhlı süvarileri Osmanlı merkez hücumunu etkisiz bıraktı. Osmanlı kanatlarının şiddetli karşılığı savaşın dengesini Osmanlı lehine döndürüyor gibiydi. Ancak tam da bu sırada beklenmedik bir ihanet harbin seyrini aniden değiştirdi. Kara Tatarlar bir anda saf değiştirerek Timur'un safına katıldı. Çoğu atlı okçulardan meydana gelen Kara Tatarlar, Osmanlı sol kanadındaki Sırp ve Rumeli ordusuna arkadan saldırdılar. Bu ihanet Osmanlı sol kanadını çok zor durumda bıraktı. Zira önde Timur ordusuyla arkada Kara Tatarlar arasında sıkıştılar. İkinci ihanet ise Osmanlı sağ kanadında yaşandı. Kısa süre önce Osmanlılar tarafından toprakları alınan Anadolu beyliklerinin askerleri Osmanlı sağ kanadında savaşıyordu. Fakat beylerini cephede Timur saflarında gören Aydın, Karaman, Menteşe, Germiyan ve Saruhan beyliklerinin askerleri saf değiştirerek Timur ordusuna katıldılar ve Osmanlı sağ kanadı askerlerini arkadan vurdular. Bu ihanet üzerine Şehzade Çelebi Mehmet ihtiyat süvari kuvvetleriyle sağ kanada yardıma koştuysa da artık savaşın neticesi belli olmaya başlamıştı. Emir Timur, bu avantajlı durumu daha etkili kullanmak için öğleden sonra ordusuna umumi hücum emri verdi. Bütün ordu, coşkun sular misali Osmanlı askerlerinin üzerine çullandı. İkindiye doğru harbin kaybedileceğini gören Emir Süleyman ile Vezir-i Azam Ali Paşa, vuruşa vuruşa harp sahasından çekilerek kaçtılar. İkindiden sonra da Çelebi Mehmet yanındaki komutanlardan bir kısmıyla harp sahasını terk ederek sancağı olan Amasya'ya doğru çekilmeye başladı. Mustafa Çelebi'nin etrafındaki alay mahvolmuş, kendisi de harbin karışık safları arasında kayıplara karışmıştı. Şehzadelerden İsa Çelebi,
harp sahasından salimen kurtulup kaçabilmişti. Şehzade Musa Çelebi ise babasının yanından ayrılmıyordu. Artık muharebenin Osmanlılar tarafından kaybedildiği belli olmuştu. Fakat Yıldırım Bayezid şecaatiyle etrafına örnek olmakta ve dayanmakta devam ediyordu. Timurtaş Paşa, Hoca Firuz Bey ve daha bir kısım ümerası yiğitçe vuruşuyordu. Akşam çökünce Yıldırım Bayezid ve yanında kalanlar vuruşa vuruşa Çataltepe'ye çekildi. Sultan savaş alanını terk etmemişti. Ancak bu durum artık kaçmasını da imkansız hale getirdi. Timur kuvvetleri tepenin etrafını sarmıştı. Yeniçeriler son neferlerine kadar sultanlarına sadıktı ve her biri ölmeden onu teslim etmeyeceklerine yemin etmişti. Gece karanlığı iyice bastırınca son bir hamle yapmaya karar verdiler. Yıldırım ve yanındaki kahramanlar düşman çemberini yarmak için saldırıya geçti. Çatışma yeniden alevlenirken kılıçlar havada parlıyordu. Fakat Yıldırım'ın atı bir gürz darbesiyle yere düştü. Yıldırım, Bayezid'in üzerine çullanan Germiyanoğlu askerleri onu tanıdı. Ellerini bağlayarak esir ettiler ve Emir Timur'un çadırına götürdüler. O sırada Timur çadırında oğlu Şahruh ile satranç oynamaktaydı. Bayezid'i görünce gülümseyerek ayağa kalktı. Timur'un güldüğünü gören Sultan Bayezid, "Allah'ın bedbaht ettiği bir insana gülmek, senin gibi cihangirlik iddia eden bir adama yakışmaz." Timur cevaben, "Hayır, maksadım alay etmek değildir. Allah'ın bu dünyayı senin gibi bir körle, benim gibi bir topala bıraktığına gülüyorum," dedi. Böylece Ankara Muharebesi Timur'un zaferiyle sonuçlandı. Tarihin gördüğü en büyük meydan savaşlarından biri olan bu çatışmada iki tarafın da kaybı 50.000'i buluyordu. Tarihe 1402 Ankara Savaşı olarak geçen bu destansı çarpışma, sadece iki ordunun değil, iki büyük imparatorluğun, iki büyük liderin ama tek bir halkın hikayesi olarak geçti. Türk halkının. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.